Hepiniz Malkoçoğlu'nu, Kara Murat'ı, Tarkan'ı biliyorsunuzdur. Özellikle benim yaş grubundakilerin çocukluğu bu filmleri televizyonda izleyerek geçti. Peki sinemamızda aynı zamanda Batman, Örümcek Adam gibi süper kahramanların filmlerinde çekildiğini biliyor musunuz? Unutma. İlk kez bundan yaklaşık 70 yıl önce 1952 yılında Tarzan İstanbul'da filmiyle yabancı süper kahramanlar sinemamıza girer. Orhan Atadeniz'in yönettiği filmin 1/3'ü Belgrad Ormanı'nda çekilirken 2/3'ü Amerika'da çekilmiş Tarzan filmlerinden alınır. 1912 yılında yaratılmış bir karakter olan Tarzan'ın 1918 yılından bu yana birçok filmi çekilmiştir. Dolayısıyla bu konuda malzeme sıkıntısı yaşanmaz. Daha sonra da göreceğimiz gibi Yeşilçam'da yalnızca batıdan süper kahramanlar değil, filmlerden görüntüler, sesler, müzikler de doğrudan alınıp kullanılır. Dima. Yok canım, ben Necla. Ben Necla. 1966 yılında Cevat Okçugil Örümcek Adam filmini çeker. Örümcek Adam'ın ilk filminin 1977 tarihli bir televizyon filmi olduğunu göz önüne alırsak sanırım bunun dünyadaki ilk Örümcek Adam filmi olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan Örümcek Adam kostümü de bence şimdiye kadar yapılmış en ilginç tasarımlardan biri. Yeşilçam'a Kızıl Maske ismiyle aktarılan Phantom ilk kez 1967 yılında iki filmde kendini gösterir. Tolgay Ziyal'ın çektiği film özgün çizgi romana sadık kalmaya çalışırken Çetin İnancı'nın filminde bir takım yerelleştirmelere başvurulur. Bana Diyarbakırlı tıp alimi Profesör Memo derler. Hayatım boyunca Kızıl Maske'nin sağ koluyum. Baba, beni emretmişsiniz. Atalarımızdan bize miras kalmıştır bu kızıl maske. Yine 1967 yılında Yarasa Adam yani Batman, Fantoma İstanbul'da Buluşalım filmiyle karşımıza çıkar. Bu filmde Batman, bir Fransız karakterinden uyarlanan Fantoma'nın düşmanı rolündedir. Daha önceki Fantoma filmlerinin başarısı sebebiyle bu filmde Fantoma kullanılır. Peki Batman'in burada ne işi var diye soracak olursanız, daha çok şaşıracağınız başka birliktelikler için biraz daha beklemenizi öneririm. 1973 yılında Batman Yarasa Adam filminde kahramanımız, tıpkı eski Batman filmlerinde olduğu gibi yardımcısı Robin ile birlikte kötü adamları kovalar, döver ve etkisiz hale getirir. Zaten süper güçleri olmayan bir süper kahraman olan Batman'in ilk dönem filmlerinde açıkçası pek de süper bir tarafı yoktur. ...1967 yılında bu kez Flash Gordon, Baytekin ismiyle perdede kendine yer bulur. Şinasi Özönük'ün yönettiği Baytekin Feza'da Çarpışanlar, yerelleştirilmiş karakteriyle Flash Gordon seriyalarının yani arkası yarınlarının aksiyon yüklü yapısını taklit eder. Filmden akılda kalansa Baytekin'in savaştığı garip yaratıklar ve üzerine giydiği feza elbisesidir. İmparatorluğunuzu kalan zor alimlerle beyninizdeki bütün hatıraları sildirip sizi dünyaya sürecek. 1968 yılında Binbaşı Tayfun isimli bir film çekilir. Kaptan Amerika da ülkemize gelen ve yerelleşen süper kahramanlardan biridir. ...1970 yılında Spy Smasher karakteri Casus Kıran ismiyle uyarlanır. Filmde kahramanımız düşmanlarını pek de alışık olmadığımız yerlerde arar. Hedefimiz hippilerin merkezi. Şimdi hepimiz dağılıp hippilerin merkezini araştıralım. Peki sen ne yapacaksın Casus Kıran? Ben hippilerin bir toplantısı varmış. Oraya gideceğim. Tek delil var. O da bir hippi. Hippi mi? Evet, hem de ölü bir hippi. Ölüyor ha?
Öyleyse Türkiye dahilindeki bütün hippilerin bir listesini istiyorum senden. İsim olarak Uçan Adam diye geçse de Superman aslında ilk kez 1967 yılında. Daha sonra birçok filmi çekilecek olan Killing isimli cani karakterin karşısında Killing, Uçan Adam'a karşı filminde kendine yer bulur. ...1969 yılında bu kez Fantoma ile karşılaşan Superman, daha sonrasında sık sık Yeşilçam'a konuk olur. Süper Adam, Süper Adam Kadınlar Arasında, Süper Adam İstanbul'da gibi filmlerle 1970'lerin başında, Superman Dönüyor filmiyle ise 1979 yılında. Saydığım sonuncu filmin Superman Dönüyor'un yönetmeni Kuntulgar, ilk Superman filmini izledikten sonra kızının oyuncağı ve Aydinger kağıdı gerdiği bir çerçeveyle bir deneme çekimi yapar. Yaptığı deney olumludur. Oyuncak gerçekten de uçuyor gibi görünmektedir. Hemen senaryo yazılır ve film çekilir. Film sansasyon yaratmadı ama başarılı oldu der Tulgar. Zira ilk defa bir Türk filminde bir karakter uçmaktadır. Demin ne dedim? Süpermen. Uçuyorsa çekerim, Süpermen uçmuyorsa yapma. ...70'lerin sonu 80'lerin başında birden çok Superman'in bir araya geldiği filmler de çekilir. Cüneyt Arkın'ın başrolünde olduğu Superman'ler ve 3 Superman Olimpiyatlarda filmleri gibi. Bu filmlerde kahramanlarımız oldukça tuhaf düşmanlarla savaşırlar. Superman filmlerinin ilgi görmesi üzerine tıpkı sonradan Supergirl isimli bir çizgi roman karakterinin ortaya çıkması gibi 1972 yılında Süper Kadın Dehşet Saçıyor isimli bir filmle bir de Süper Kadın karakteri ortaya çıkar. Şimdilik Superman kısmını kapatıp daha ilginç bir konuya geçelim. 1973 yılında bu kez daha önce hiç bir araya gelmemiş ve muhtemelen bundan sonra da bir daha hiç gelmeyecek olan 3 süper kahraman bir araya gelir. Kaptan Amerika, Örümcek Adam ve El Santo. Şiddet dozu son derece yüksek, son derece kanlı bu filmin ismi ise 3 Dev Adam. Peki bu filmde şiddeti uygulayan kötü karakter kim? Evet, mahallemizin kahramanı aslında komik ve sempatik bir karakter olan Örümcek Adam. Zavallı fareler, ikisi de bir haftadır aç. Şimdi onlara ziyafet çekeceğim. Bana ihanetin sonunu görün de ibret alın. Eğlence bitti, herkes yukarı. Bahsedeceğim diğer bir dikkat çekici isim ise Demir Yumruk isimli süper kahraman. Muhtemelen daha önce duymadığınız biri, çünkü aslında bu isimde bir yabancı süper kahraman yok. Gerçi karakterimizin de bu filmde tam olarak bir süper kahraman olduğu söylenemez. Onu dikkat çekici kılansa kostümünün 3 süper kahramanın kostümünün bir araya getirilmesiyle oluşması. Kızıl Maske, Superman ve Batman. Durun! Kim bu acaba? Bir dost herhalde. Tabii son olarak şunu da eklemek lazım. Yeşilçam'da birçok filmde olduğu gibi süper kahraman filmlerinde de kadınların rolü bellidir. Ben onu dişiliğimle oyalarım. Siz hiç merak etmeyin. Bırak şimdi, öp beni. Seni ele verme hiç. Ne oldu sevgili? Sen sus, her şeyi sorup durma. Sen nasıl istersen hayatım. Bu güzellikleri herkese sergileme yavrum. Teşekkürler, çok naziksiniz. Akıllı ve güzel. Çirkin ve aptallardan nefret ederim. Batılı çizgi romanlardan alınan, çoğunlukla yerelleştirilen süper kahramanların genellikle süper güçleri yoktur. Kötü adamların peşinden koşar, düşmanlarını alt etmek için yumruklarını kullanırlar. Filmlerde kadınların soyundukları, seviştikleri, yarı çıplak dans ettikleri sahnelere sıklıkla rastlanır. Bu sahneler seyirciyi en az aksiyon sahneleri kadar salonlara çeker. O dönem Yeşilçam'da işleyen herhangi bir telif yasasının olmaması, sinemacıların istediği müziği kullanabilmelerini, istedikleri filmden parça koyabilmelerini mümkün kılar. Sonuç olarak ortaya yerel olanla yabancının, doğu ile batının, gerçekle fantezinin eşsiz bir sentezi çıkar. Hem sinemamızdaki süper kahramanları değinen hem de Yeşilçam'ın bu sınır tanımayan yıllarını ele alan bir belgesel film, bir de kitap önereceğim. Önereceğim kitap elbette Giovanni Scognamiglio ve Metin Demirhan'ın birlikte hazırladığı Fantastik Türk Sineması isimli çalışma.
Ben de bu videoyu hazırlarken bu kitabı ana kaynak olarak kullandım. Dönemin filmlerini görselleriyle birlikte toplayan, yorumlayan, özetleyen müthiş bir arşiv çalışması. Son derece değerli bir kaynak kitap. Sanıyorum kitabın şu anda satışı yok ama sahaflarda bulabilirsiniz. Önereceğim belgesel ise Cem Kaya'nın yönettiği 2014 tarihli Remake, Remix, Rip-Off. Yeşilçam'ın büyük bir hızla seri üretim yaptığı yıllara dair o dönemin önemli yönetmenlerini, oyuncularını, teknisyenlerini bir araya getiren, dönemi tanıklarıyla anlatan çok önemli bir yapım. Yalnızca süper kahramanlarla veya Yeşilçam'la ilgilenenlerin değil, Türkiye'de sinemaya ilgi duyan herkesin izlemesi gereken bir belgesel film. Sokaktan geçen bir motosikletliyi durdurduk, kaskı aldık, adamın kafasından şişeyi arkana koyduk. İnişe geçiyorum. Filmcilik budur, öyle filmcilik hemen. Öyle parçayı nereden vereceksin? Amerikalı sana parça mı verir? Bu filmler dönemin yetersizliklerini bahane etmeden çalışan, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanan insanların filmleri. Filmlerin içeriklerini beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, orası ayrı bir konu. Ancak bu filmleri izlerseniz sinemayı gerçekten seven, işini severek, inanarak, tutkuyla yapan insanlar göreceksiniz. Aynı zamanda hayal gücümüzün ulaşabileceği noktaları.